Hoş geldiniz Deniz Hocam. Hoş bulduk. Hocam, bazen dişleri düzeltebilmek için sağlam dişleri çektiğiniz oluyor değil mi? Evet, bazı durumlarda göz göre göre sağlam dişleri çektiğimiz oluyor. İyi de hocam, hani her bir dişimiz çok önemliydi. Siz sağlam dişi çektiğinizde çiğnememiz bozulmayacak mı? Ya da orada kocaman bir diş boşluğu kalmayacak mı? Nasıl olacakmış? Çok güzel soru ama sen kaşındın. Her şeyden önce seni bir ifşa edeyim. İzleyen herkes bilsin ki bizim sevgili moderatörümüz Buse'nin de 2 tane sağlam dişi tel tedavisi için zamanında çekildi ve dişleri şu an bu şekilde. Görüldüğü gibi dişlerinde herhangi bir boşluk yok. Ayrıca 2 dişinin de eksik olduğu belli olmuyor. Peki Buse, ben sana sorayım. Çiğnemede bir sıkıntı yaşıyor musun? Vallahi hocam, ağız tadıyla bir soru sordurtmuyorsunuz. Ama evet, doğru, hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Demek ki neymiş? Evet, diş çekimli tedavi her zaman ilk tercihimiz değil. Ama bazen öyle anlar oluyor ki diş çekerek tedavi etmek olabilecek en iyi tedavi seçeneği oluyor. Tamam hocam. Peki hangi durumlarda dişin illa çekilmesi gerekiyor? Bir kere zaten kanala abone olmadıysanız baştan tüm dişleri çekiyoruz. Dişlerinden olmak istemeyenler aşağıdan kanala bir abone olmayı unutmasın. Şaka bir yana, diş çekimli tedaviye karar vermemizi sağlayan temelde 3 tane ana başlığımız var. İlk bahsetmek istediğim başlık şiddetli çapraşıklık durumu. Şimdi sana bunu güzel bir örnekle anlatayım. Otobüste 2 kişilik bir koltuk düşün. Normalde 2 kişi bu 2 kişilik koltuğa çok rahat bir şekilde oturabiliyor. Ama diyelim ki bu koltuğa aynı anda 3 kişi oturmaya çalıştı. O zaman ne olacak? Bu 3 kişinin aynı anda sığabilmesi için böyle sıkış tepiş, belki üst üste koltuğa oturması gerekecek. İşte eğer dişleriniz çenenize hiç sığmayacak şekilde çapraşıksa, böyle durumlarda köpek dişin bir arkasındaki bizim küçük azı dişi dediğimiz dişi çekip, yani bu fazla yolcuları kaldırıp gereken kalan herkese güzel yeri açıyoruz ve o yeri kullanarak diğer dişlerin hepsinin hizalı ve düzgün bir şekilde durmasını sağlıyoruz. Peki hocam, dişi çekmeden de yer oluşturamıyor musunuz? Mesela dişi çekmek yerine çeneyi genişletseniz. Bu daha mantıklı bir çözüm değil mi? Evet, çok doğru ama zaten her yer ihtiyacında hop diye diş çekmiyoruz. Eğer ki bizim yer ihtiyacımız çok fazla değilse, çapraşıklık, bu yamukluklar çok büyük değilse, o zaman hafif çeneyi genişleterek, belki dişlerin arasından minik törpülemeler yaparak, bazen dişleri öne doğru açılandırarak o minik yer ihtiyacını elde edebiliyoruz. Bizim diş çekmeye karar verdiğimiz bu yamukluk durumları hiç yer yoksa, çok şiddetli çapraşıklık varsa oluyor. Birinci sebep anlaşıldı hocam. İkinci sebep ne peki? İkinci sebebimiz, ileri derecede bir dişleklik varsa veya böyle bir ters kapanış durumu varsa da diş çekmeye ihtiyacımız oluyor. Şimdi diyelim bizim alt çenemiz çok geride ve buna bağlı olarak alt dişler geride kaldığı için biz böyle bayağı dişlek bir durumdayız. Şimdi böyle durumlarda çene ameliyatıyla hem bu dişlekliği düzeltip hem de çeneyi yerine almak da bir seçenek, ama hastalarımız bazen diyor ki ben kesinlikle ameliyat olmak istemiyorum ama beni de bu dişleklikten kurtarın diyor. İşte böyle durumlarda biz gene tıpkı yamukluk da olduğu gibi köpek dişin bir arkasında bulunan bu küçük azı dişlerini üst çenede sadece çekiyoruz ve önde bulunan o keser dişleri geriye doğru toplayarak hastamızın bu mesafesini düzeltmiş oluyoruz. Mesela o zaman alt çene önde olunca da alt çeneden 2 diş çekip alt dişleri geriye topluyorsunuz değil mi? Kesinlikle evet, süper anlamışsın konuyu. İnsanın tabii kendi başına gelince hemen anlayabiliyor galiba konuyu, değil mi Buse? Evet hocam, ben önceden çok dişlektim. O yüzden ikinci sebebi iyi biliyorum. Peki hocam, son sebep ne? Benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. Son sebebimize biz bimaksiller dental alveolar protüzyon diyoruz. What? Bu zor isimli durumu anlatmadan önce, eğer ki bu videonun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız aşağıdan beğen butonuna basarsanız siz de bize çok yardımcı olmuş olursunuz. İhtiyaç duyduğunuzda böyle elimin altında da bir diş hekimliği rehberi bulunsun, faydası olur diyorsanız kanala da abone olmayı tekrar unutmayın diyeyim. Gelelim bu garip isimli duruma. Bu durum gene dişlerin çene içerisinde yer bulamamasına bağlı olarak sığabilmek için böyle öne doğru eğimlenmesi durumu oluyor. Bu duruma sahip hastaların ön dişleri çok öne doğru eğimlidir. Ağızlarını kapatmakta zorlanırlar. Dudakları biraz daha dolgun olur. Hele ki profilden baktığımız zaman dudaklar şişkin, çok dışarı doğru olur. İşte biz böyle durumlarda bu eğimi düzeltebilmek için, dişleri geriye doğru toplayabilmek için hem üstten hem alttan gene köpek dişin bir arkasındaki küçük azı dişlerini çekiyoruz. O dişlerin boşluklarını kullanarak dişleri böyle geriye doğru alıp hem hastamızın dudağını rahat kapatmasını hem de bu dişlerin öne doğru eğimini düzeltebilmiş oluyoruz. Olay budur.
Peki size hiç sağlam dişinizin çekilmesi önerildi mi? Ya da bu saydığım durumlardan herhangi birinin sizde olduğunu düşünüyor musunuz? Yorumlara istediğiniz gibi tecrübelerinizi, düşüncelerinizi, yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hepsini tek tek cevaplayacağım, söz veriyorum. Ayrıca diş teli olsun, şeffaf plaklar olsun ve tüm ortodontik tedavi süreciyle de ilgili aklınıza takılabilecek diğer sorular için de açıklama kısmına çektiğimiz diğer videoların linkini bırakıyorum. Abone olmanız da bu tarz içeriklerimizin devamı için çok önemli. Gitmeden de kanala abone olmayı tekrardan hatırlatmış olayım size. Sorularınızı cevaplamak için aşağıda bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Buse sen de kusura bakma.